Amerika Birleşik Devletleri bu sıralar adından sıkça söz ettiği Husilere karşı Orta Doğu'da yeni bir harekata başladı. Bu harekatla Batı İttifakı bu büyük sınavı verebilecek mi? İşte soru bu. Amerika'nın başını çektiği bu ittifak, bu harekatla hegemonyasını kaybedecek olacağının yanı sıra bu harekatın büyük bir savaşın ayak sesleri olduğunu düşünenler çoğunlukta. Manifesto'dan herkese selamlar. Amerika'nın bu yeni müdahalesi ve bu müdahaleye giden süreci konuşacağız. Vekaleten savaşların son yıllarda hız kazandığı bu dünyada aslında Ukrayna'nın ardından Orta Doğu ikinci bir cephe mi olacak? Doğu tarafı bu vekaleten savaşı her kıtada son yıllarda sürdürüyor. Aslında vekaleten savaşın en çok görüldüğü dönem Soğuk Savaş'ıydı. Yeni bir Soğuk Savaş mı başlıyor? Bu Soğuk Savaş'ta Husiler Doğu tarafının kontrolünde bir yönetim. Bir iddiaya göre bu yönetim İran tarafından İran'ın kendi çıkarları uğruna kontrol ediliyor. Bir başka güçlü iddiaya göre Husiler Batı'ya ve Batı'nın bu haksız ilerleyişine güçlü bir direnişin, fakirlik ve açlık içerisinde büyük bir mücahitliğin önde gelen liderlerinden. Gün gelecek, Doğu'nun fakir ve sıkı yönetim halkları Batı'nın demokratik halklarına galip gelecek. Adolf Hitler bu sözü söylediğinde tarihler 1945'i gösteriyordu. Bu söz henüz yeryüzünde gerçekleşmedi. İkinci Dünya Savaşı bitmiş, kanlı ve çetin bir mücadele sona ermişti. Ardından süregelen Soğuk Savaş başlamış, büyük küçük her ülkeyi etkilemiş, hatta uzayda süper güç iki ülkenin mücadelesine sahne olmuştu. Yıl 1991'e geldiğinde ise artık dünya Batı bloğunu tek büyük güç görmüş, Amerika Birleşik Devletleri de bu bloğun liderliğinin ilanını her millete ispatlamıştı. Tüm ihtişamıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmıştı. Artık Batı için Doğu Kutbu sadece ham madde ve ucuz iş gücüne sahip bir yer haline gelmişti. Elbette dünya için bu vaziyet uzun sürmeyecek. ...21. yüzyıla girdiğimizde Amerika Birleşik Devletleri artık yeni dünyanın jandarmasıydı. İstediği ülkede istediği yönetimi destekleyerek maddi ve askeri gücünü elinde bulunduran, müttefiklerin de arkasına alan Amerika aslında günümüzde bile bu gücünü gösterme arayışına devam ediyor.
Bu sırada Doğu bloğunun kaybettiği prestijinin rövanşını 21. yüzyılda almasını bekleyen görüşler oldukça fazla. Elbette kimse büyük bir savaş olmasını istemiyor. Bu yüzden Soğuk Savaş'ta sıkça kullanılan vekaleten savaş aracı kullanılıyor. Bu savaş stili adeta bir maşa görevi görüyor. Vekaleten savaş taktiği, büyük ülkelerin birbirleriyle olan mücadelesinde üstünlük kurmak için başka ülkeleri, örgütleri ve çeşitli yapılanmaları kullanmalarıyla bilinir. Bu savaşma stilinin en ünlüsü şu sıralar Husiler. Husiler esas adıyla Ensarullah yani Allah'ın destekçileri. Bu grup 90'lı yılların başında Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan sınırının hemen yanı başındaki Sağdağ bölgesinde kültürel ve dini faaliyet odaklı küçük bir grup olarak kuruldu. Amaçları ülkedeki Suudi Arabistan ve ABD etkisine karşı Zeydi inançlılarını ve Yemen'in egemenliğini savunmaktı. 2011'de Yemen devriminin başlaması ve Ali Abdullah Salih'in devrilmesi sayesinde Husiler, Kuzey Yemen'in büyük oranda ele geçirmeyi başardılar. Eylül 2014'te Yemen'in başkenti Sana'yı ele geçirerek Yemen İç Savaşı'nı başlattılar. 2016'da kurdukları Yüksek Siyasi Konsey ile ülke yönetiminin asıl sahibi olduklarını iddia etmektedirler. Husilerin bu gücünün elbette İran'ın desteğiyle mümkün olduğunu savunanlar çoğunlukta. İran'da bu sayede 21. yüzyılda vekaleten savaşın ön saflarında yer alan ülkelerden birisi oldu. 2022 yılında Yemen ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasında bir savaş başladı. Yemen limanları abluka altına alındı. Baya ve Suud destekli grup ve ordular Yemen'e ağır şekilde saldırdı. Yemen'in fakir ve baldırı çıplak halkı Husiler önderliğinde bu savaşa karşı direniş göstermişti. Binlerce insan bu abluka ve askeri saldırıda ölse de, engelli duruma düşse de açlık, susuzluk karşısında direncini kaybetmedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud yönetimine karşı İHA ve balistik füzelerle cevap veren Husiler, 2019'un Eylül ayında dünyanın en büyük şirketlerinde ve en stratejik üretim tesisi olan Aramco'yu vurdu. Petrol fiyatları dalgalandı ve Arap Yarımadası'nı ticaretine sekteye uğrattı. Peki Yemen bu kadar zengin ve arkasında Batı'nın olduğu bu Arap topraklarına başarılı saldırıları nasıl gerçekleştiriyor? Sorunun cevabı aslında İran'da. İran'ın balistik füze, İHA ve drone mühendislik desteğiyle dağların içine kurulan üretim tesisleri Husileri artık hava harekatlarına karşı dokunulmaz hale getiriyor. İran'ın askeri,
Çin ve Rusya süper güçlerinin siyasi desteğiyle Husiler yönetimden el çektirilemedi. Her ne kadar 2022 yılında çıkan bu savaşın sonunda ateşkes olsa da bu olanlar adeta Orta Doğu'da birkaç yıl sonra olacaktırın fragmanıydı. Tarihler 10 Ekim 2023'ü gösterdiğinde Hamas askeri kanadı Gazze'den İsrail'e saldırı başlattı. Bir iddiaya göre bu saldırının arkasında İran olduğu, başka bir iddiaya göre ise İsrail'in bunu nasıl öğrenemediği ve kendi planladığını söyleyenler var. Bu saldırılar sonucunda İsrail Gazze'ye kara operasyonu başlattı. İran'ın ülke dışı destekçi grupları İsrail'e karşı taraf almıştı ve Husiler de bunlardan biriydi. Husiler ellerindeki uzun menzilli balistik füze ve İHA'larla İsrail'in Elyat şehrini defalarca vurdu. Ardından İsrail'e giden ticari ve askeri gemileri Bab el-Mendeb boğazında ele geçirip vuracaklarını ilan eden Yemen yönetimi bu cüretlerini aşıp ABD donanmasına son yıllarda az görülen bir şekilde saldırıda bulundular. Bu saldırıların başarısızlık ile sonuçlandığını söyleyenler olsa da başarıya ulaşıp birçok ABD savaş gemisine zarar verdiğini raporlayanlar da var. Husiler İHA, balistik füze, drone ve çeşitli savunma sanayi ürünlerini, bu etkili silahları ellerinde bulunduruyor ve göstermekten çekinmiyorlar. Güçlü bir iddiaya göre bu silahların üretim yer ve mekanlarının yeraltı tesislerinde ve dağlarda İran tarafından yapıldığı. Husiler 250 bin Yemen ordusu mensubu, 800 bin Husi milisi askeri ile en az 5 milyon aşırı savaşçısına sahip. Dağlarda 3000 kilometre menzilli balistik füze İHA, Sekir füzesi üretebilen 1350 menzilli gemi savar füzelerine sahip ve bu rüştünü Amerika hava savunmasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan tesislerini, Yemame Sarayı'nı, İsrail şehirlerini ve Batı'nın askeri gemilerini vurarak defalarca ispatladılar. Yemen yönetimi kendilerini organize etmiş, coğrafi olarak önemli bir yerde olması yüzünden İsrail ve ABD'nin öncelik hedefi haline geldi. Ticari gemilere hedef alan Husiler aslında dünya lojistik planlarını da ayarlarıyla oynamış oldu. Bab el-Mendeb'de İsrail'e ticareti devam eden firmaları hedef alan, bunu korumaya çalışan Amerika ve İngiliz donanmalarını pas geçmeyen, bazı ticari gemileri ise ele geçiren Yemen yönetimi Batı'nın aslında nasırına basmıştı. ...2024'ün Ocak ayının başlarında Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri bu duruma daha fazla seyirci kalmayıp hava harekatı başlattı. Amerika'nın 24 F-18 savaş uçağı, İngilizlerin 4 Titan savaş uçağı ve USS Florida savaş gemisinden fırlatılan Tomahawk füzeleriyle başkent Sana ve diğer şehirler vuruldu. Bu saldırılar ile Husilerin sesi kesilmeye çalışılsa da Husilerin karşılık vermesiyle Amerika'nın aslında amacına ulaşamadığı düşünülüyor. Hava harekatı, deniz ablukası aslında terlikli mücahitleri durduramadığı gibi daha da hiddetlendiriyor. Her ne kadar Tahran yönetimi Husilerin arkasındaki güç olma iddiasını tümüyle yalanlasa da Batı'nın bu saldırıları aslında İran'ın bu karmaşık Orta Doğu denklemine çekiyordu.
Pentagon'un koridorlarında tek başarılı sonucun kara harekatı ile çıkacağını düşünenler var. Bu görüşe göre ABD'nin bu harekatıyla Yemen'in cüretkar saldırılarını yerinde yok edip Boğaz'ın ticari trafiğini eski günlerine döndürmek istiyor. Kara harekatını destekleyenlerin görüşüne göre İran'ın da bu saldırılara müdahil olmasını bekleyerek İran'ın ve Doğu bloğunun gücü azaltılabilir. Doğu ise Muammer Kaddafi ile yaptığı hataları 2011'de Esad ve şimdilerde Tahran konusunda yapmamaya, onları yalnızlığa terk etmemeye çalışıyor. Bazı uzmanlara göre bu harekat Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Vietnam'ı olmasına yol açacak. ABD'nin kendi ulusal sıkıntılarının artması ile dışarıda bir algı zaferinin elde edilmesi seçime giderken büyük bir koz olarak masada duruyor. Tüm bunlar olurken Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin sürpriz bir ziyarette Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Su-35 savaş uçağı eskortluğunda giden Putin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile bir dizi anlaşma, güçlü bir iddiaya göre ise herhangi bir Yemen müdahalesinde Batı'nın tarafında olunmamasını Arap liderlerin kulaklarına fısıldadı. Savaş uçakları eskortluğunda gitmesinin Araplara artık Batı'nın despotluğundan korkmamaları ve Rusya'ya güvenmeleri için bir mesaj içerdiği düşünülüyor. Orta Doğu'da yeni savaş için çanlar çalıyor. Husilerin aslında esas hedef değil, Tahran'ın bölgede zayıflatılması, İran devriminin yani Hümeyni hareketinin yıkılmasının Batı için büyük bir adım olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Yemen ve Orta Doğu'da diğer ülkelerde bulunan yapılanmalar, başlarda İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne tehdit değildi. İran'ın yurt dışına güçlenmeye çalışması, Doğu'nun bu çalışmalara destek vermesi, Kudüs gücü komutanları, öldürülen Kasım Süleymani aslında Orta Doğu'daki bu yapılanmaları birer silah haline getirdi. Dünya büyük bir savaşa mı sürükleniyor? Bunu hep beraber göreceğiz. Manifesto'dan bu kadar.